Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünün konusu ilişkilerde dönüm noktası olabilecek çok önemli bir konu üzerine. Eğer bir kadın size bu 10 şeyi söylerse, onu hemen terk edin. Başlıklı bu bölümümüzde ilişkilerde karşılaşılan bazı kritik işaretleri ve bunlarla nasıl başa çıkabileceğimizi ele alacağız. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Deneyimleriniz veya sorularınız var mı? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşın ve tabii ki daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Saygısızlık, ilişkiler hayatımızın en önemli yönlerinden biridir. Sevgi, destek, anlayış ve en önemlisi saygı, bu ilişkilerin temel taşlarından bazılarıdır. Ancak bazen ilişkilerimizde beklenmedik zorluklarla karşılaşabiliriz. Bu zorlukların en yıkıcılarından biri saygısızlıktır. Saygısızlık bir ilişkideki sevgi ve bağlılığı zehirleyebilir, güveni sarsabilir ve iki taraf arasındaki duygusal bağı zayıflatabilir. İlişkide saygı eksikliği sadece o anki durumu değil, uzun vadede bireylerin mutluluğunu ve ilişkinin sağlığını da tehdit eder. Saygısızlık ilişkideki dengeyi bozabilir ve bireylerin birbirlerine karşı olan duygularında derin yaralar açabilir. Partnerlerden birinin diğerine karşı saygısız davranması bir dizi negatif duyguyu ve tepkiyi tetikleyebilir. Bu davranışlar sözlü olarak aşağılama, hakaret etme, alay etme, duygusal olarak söz kesme, görüşleri göz ardı etme ve fiziksel olarak ilgisiz bedensel dil, kişisel eşyalara izinsiz erişim gibi şekillerde kendini gösterebilir. Saygısızlık aynı zamanda bireyin kararlarına sürekli müdahale etme şeklinde de ortaya çıkabilir ki bu da bireyin özgürlüğüne ve öz saygısına zarar verebilir. Bu sorunlarla başa çıkmak için açık ve dürüst iletişim hayati öneme sahiptir. İlişkide yaşanan saygısızlık hakkında konuşmak, duyguları ifade etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için bir fırsat sunar. Bu süreçte her iki tarafında duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını açıkça ifade etmesi önemlidir. İlişkideki saygı eksikliğini ele almak için kişisel sınırların belirlenmesi ve bu sınırlara saygı gösterilmesi talep edilmelidir. Karşılıklı saygı, ilişkinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde ilerlemesi için gereklidir. Ancak bazen iletişim yetersiz kalabilir ve profesyonel yardım almak gerekebilir. Çift terapisi, iletişim becerilerini geliştirmek, karşılıklı saygıyı artırmak ve ilişkiyi daha sağlıklı bir temele oturtmak için etkili bir yol olabilir. Bir uzmanın rehberliğinde ilişkideki sorunlar daha objektif bir bakış açısıyla ele alınabilir. Kendi değerinizi bilmek ve neye layık olduğunuzu anlamak da saygısız davranışlara karşı koymak için önemlidir. Eğer ilişki buna rağmen zarar verici bir hal almaya devam ediyorsa en sağlıklı seçenek ayrılmak olabilir. Sağlıklı bir ilişkide her iki taraf da kendini değerli ve saygı görmüş hissetmelidir. Güvensizlik. Güvensizlik, ilişkilerde karşılaşılabilecek en büyük engellerden biridir ve sağlıklı bir ilişkinin sürdürülebilmesi için temel bir unsur olan güvenin eksikliğini ifade eder. Güven, partnerler arasındaki bağın kuvvetlenmesini sağlar ve birbirlerine karşı açık ve dürüst olmalarını teşvik eder. Ancak güvensizlik söz konusu olduğunda bu bağ zedelenir ve ilişki üzerinde sürekli bir baskı oluşturur. Güvensizlik, sürekli şüphe, kıskançlık krizleri ve partnerin her hareketini kontrol etme isteği gibi çeşitli şekillerde kendini gösterir. Bu durum, ilişkideki huzuru ve mutluluğu ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Güvensizlik duygusu, çoğu zaman geçmiş deneyimlerden, kişisel güvensizliklerden veya ilişkide yaşanan bazı olaylardan kaynaklanabilir. Sürekli bir şüphe halinde yaşamak, partnerler arasındaki iletişimi zayıflatır ve yanlış anlamalara yol açabilir. Güvenin yeniden inşa edilmesi, güvensizlikle başa çıkmak için atılacak ilk adımdır. Bu süreç, her iki partnerin de katılımıyla sabır ve kararlılık gerektirir. Güvensizliğin üstesinden gelmek için açık ve dürüst iletişim şarttır.
Partnerlerin birbirlerine hissettikleri endişeleri, korkuları ve beklentileri paylaşmaları, anlayış ve empati geliştirmelerine yardımcı olur. Güvensizliği azaltmak için partnerler birbirlerine karşı şeffaf olmalı ve güven inşa edici davranışlarda bulunmalıdırlar. Bu, küçük sözlerin tutulması, planlara sadık kalınması ve birbirlerine karşı dürüst olunmasını içerir. Aynı zamanda güvensizlik hissini tetikleyebilecek davranışlardan kaçınmak önemlidir. Bazen ilişki içindeki güvensizlik duyguları üzerinde çalışmak için bir uzmandan yardım almak faydalı olabilir. Çift terapisi veya bireysel danışmanlık, güvensizlik nedenlerini anlamak ve bu duygularla başa çıkmak için stratejiler geliştirmek adına değerli kaynaklar sunar. Son olarak, kendine güvenin artırılması da güvensizlikle mücadelede önemli bir adımdır. Kendi değerinizi bilmek ve kendinize olan güveninizi güçlendirmek, ilişkideki güvensizlik duygularını azaltabilir. Bireyin kendi içinde güçlü bir özgüvene sahip olması, ilişkide daha sağlıklı bir dinamik yaratmaya yardımcı olur. Güven, ilişkilerin sağlıklı bir şekilde gelişip büyümesi için vazgeçilmez bir temeldir ve bu temelin korunması ve güçlendirilmesi her iki partnerin de mutluluğu ve ilişkinin başarısı için kritik öneme sahiptir. Hedeflerinizin küçümsenmesi. Hedeflerinizin küçümsenmesi, ilişkide karşılaşılabilecek başka bir önemli sorundur. Bu durum, bir partnerin diğerinin kişisel hedeflerine, hayallerine veya başarılarına değer vermemesi, bunları önemsiz göstermeye çalışması veya bunlara aktif bir şekilde engel olma girişimlerinde bulunması şeklinde kendini gösterir. Kişisel hedefler ve hayaller, bireyin kimliğinin ve kendine değer vermesinin önemli bir parçasıdır. Partneriniz tarafından bu hedeflerin küçümsenmesi, sadece bu hedeflere ulaşma motivasyonunu değil, aynı zamanda öz saygınızı ve ilişkiye olan bağlılığınızı da olumsuz etkileyebilir. Bu tür bir davranış, ilişkide derinlemesine bir dengesizlik yaratır. Bir tarafın başarıları ve hedefleri desteklenmezken, diğer tarafın bunları küçümsemesi, partnerler arasında güç ve saygı dengesini bozar. Bu durum, zamanla iletişim problemlerine, duygusal mesafeye ve hatta ayrılığa yol açabilir. Her bireyin kendi hedeflerine ulaşma çabası, desteklenmeyi ve teşvik edilmeyi hak eder. İlişkideki bu tür bir sorunla başa çıkmak için alınabilecek adımlar şunlardır. Açık iletişim. Hedeflerinizi ve bu hedeflere neden önem verdiğinizi partnerinizle paylaşın. Bu hedeflerin sizin için ne anlama geldiğini ve partnerinizin desteğinin neden bu kadar önemli olduğunu açıklayın. Ortak hedefler belirleyin. İlişkiniz için ortak hedefler belirleyerek birlikte çalışmanın ve birbirinizi desteklemenin önemini vurgulayın. Bu süreç karşılıklı saygı ve anlayışı güçlendirebilir. Kendi değerinizi bilin. Kendi başarılarınızın ve hedeflerinizin değerini bilin. Başkalarının onayına ihtiyaç duymadan kendi hedefleriniz için çalışmaya devam edin. Dış destek alın. Arkadaşlarınızdan, ailenizden veya bir mentorunuzdan hedefleriniz konusunda destek alın. Bazen dışarıdan alınan pozitif geri bildirim ve teşvik iç motivasyonunuzu güçlendirebilir. Profesyonel yardım değerlendirin. Partnerinizin hedeflerinizi küçümsemesi, ilişkide daha derin sorunların bir işareti olabilir. Bu durumda çift terapisi gibi profesyonel yardım, altta yatan sorunları ele almak ve çözüm yolları bulmak için faydalı olabilir. Her birey, kendi hedeflerine ulaşma yolunda sevgi, destek ve saygıyı hak eder. İlişkideki bu tür bir sorun, partnerler arasındaki bağı zayıflatabilir ve bireyin kendi potansiyelini tam olarak gerçekleştirmesini engelleyebilir. Bu nedenle hedeflerin küçümsenmesi sorununa proaktif bir şekilde yaklaşmak hem bireysel hem de ilişki sağlığı açısından önemlidir. Sürekli eleştiri. Sürekli eleştiri, ilişkilerde karşılaşılabilecek bir diğer zorluk olarak karşımıza çıkar. Bu, bir partnerin diğerini sürekli olarak eleştirme eğiliminde olması, onun davranışlarını, kararlarını veya hatta kişiliğini sürekli olumsuz bir şekilde değerlendirme durumudur. Eleştiri,
zaman zaman yapıcı olabilir ve kişisel gelişime katkıda bulunabilir. Ancak sürekli ve yıkıcı bir eleştiri döngüsü, bireyin öz saygısına zarar verebilir ve ilişkiyi olumsuz etkileyebilir. Sürekli eleştirilen bir kişi, savunmacı bir tutum sergileyebilir, özgüvenini kaybedebilir ve hatta depresyon gibi daha ciddi duygusal sorunlar yaşayabilir. Bu, iletişimi zorlaştırır ve partnerler arasında duygusal bir mesafe yaratır. Eleştirinin sık sık yaşandığı bir ilişkide, eleştirilen taraf kendini değersiz ve yetersiz hissedebilir. Bu da onların ilişki içinde mutlu ve tatmin olmalarını engeller. Sürekli eleştiriyle başa çıkmanın yolları arasında şunlar bulunabilir. Yapıcı geri bildirimde bulunun. Eleştiri yaparken bunu yapıcı bir şekilde yapmaya özen gösterin. Eleştirinin amacının ilişkiyi ve birbirinizi geliştirmek olduğunu unutmayın. Duygularınızı ifade edin. Eleştirildiğinizde hissettiklerinizi açıkça ifade edin. Partnerinize eleştirilerinin sizde nasıl bir etki yarattığını anlatın. Sınırlar belirleyin. Sürekli eleştiriye maruz kalmak kabul edilemez bir davranıştır. Eleştiriye sınırlar koymak ve bu sınırların aşıldığı durumlarda bunu net bir şekilde ifade etmek önemlidir. Empati geliştirin. Partnerinizin eleştiri yapma nedenlerini anlamaya çalışın. Bazen eleştiri kişinin kendi güvensizlikleri veya korkuları yüzünden olabilir. Dış destek alın. Sorun devam ederse, İlişki danışmanlığı almak hem eleştiriyi yapan hem de eleştirilen tarafın birbirlerini daha iyi anlamalarına ve daha sağlıklı iletişim kurmalarına yardımcı olabilir. Sürekli eleştiri, her ne kadar zor bir durum olsa da üzerinde çalışılabilir ve çözülebilir bir sorundur. İlişkideki bu sorunla başa çıkmak, karşılıklı saygı ve anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunabilir ve ilişkinin daha sağlam temellere oturmasını sağlayabilir. Önemli olan her iki tarafın da birbirlerinin duygularına ve ihtiyaçlarına saygı göstermesi ve ilişkiyi birlikte geliştirmek için çalışmasıdır. Aşırı bağımlılık. Aşırı bağımlılık, ilişkilerde karşılaşılabilecek başka bir zorluktur. Bu, bir partnerin duygusal, maddi veya sosyal olarak diğerine aşırı derecede bağımlı olması durumunu ifade eder. Aşırı bağımlılık, ilişkide dengesizlik yaratabilir ve bağımlı olan kişinin kendine ait bireysel kimliğini kaybetmesine yol açabilir. Bağımlı partner, mutluluğunu ve hatta kimliğini tamamen ilişkiye bağlayabilir. Bu da zamanla ilişki üzerinde aşırı bir baskı oluşturur. Bu tür bir dinamik, ilişki içerisindeki her iki taraf için de sağlıksızdır. Bağımlı taraf, kendine olan güvenini kaybedebilir ve karar alma yeteneğini partnerine bırakabilir. Diğer taraf ise sürekli olarak partnerinin ihtiyaçlarını karşılamak zorunda hissederek baskı altında kalabilir. Aşırı bağımlılığın sürdürülebilir olmaması, ilişkinin uzun vadeli sağlığını tehlikeye atar. Aşırı bağımlılıkla başa çıkmanın yolları arasında şunlar bulunur. Kişisel alanın önemi. Her iki partnerin de kendi kişisel alanına ve hobilerine sahip olması önemlidir. Bu, bireysel kimliklerin korunmasına ve geliştirilmesine yardımcı olur. Bireysel hedefler belirleme. Her partnerin ilişki dışındaki kendi hedeflerini belirlemesi ve bunların peşinden gitmesi teşvik edilmelidir. Bu, bireysel gelişimi destekler ve ilişkiye olan bağımlılığı azaltır. Destek sistemleri kurma. Arkadaşlar, aile ve diğer sosyal çevrelerle ilişkiler geliştirmek, her iki partnerin de ilişki dışında destek sistemlerine sahip olmasını sağlar. İletişim ve sınırlar. Aşırı bağımlılığın ilişki üzerindeki etkileri hakkında açıkça konuşmak, duyguları ve ihtiyaçları ifade etmek önemlidir. Ayrıca, sağlıklı sınırların belirlenmesi ve bunlara saygı duyulması gerekir. Profesyonel yardım. Aşırı bağımlılık duyguları ile başa çıkmak zor olabilir. Bireysel terapi veya çift terapisi bağımlılık dinamiklerini anlamak ve daha sağlıklı ilişki dinamikleri geliştirmek için faydalı olabilir.
Aşırı bağımlılık, üzerinde çalışılması gereken ve çözümü mümkün olan bir sorundur. İlişkideki her iki tarafın da bireysel özgürlüğe ve gelişime önem vermesi, ilişkinin daha sağlıklı ve dengeli olmasını sağlar. Her iki partnerin de mutluluğunu ve kişisel gelişimini destekleyen bir ilişki, zamanla daha güçlü ve tatmin edici hale gelebilir. Haksız yere suçlama. Haksız yere suçlama. Haksız yere suçlama, ilişkilerde karşılaşılabilecek zorluklardan biridir ve genellikle iletişim sorunlarının bir göstergesi olarak ortaya çıkar. Bu durum, bir partnerin diğerini sürekli olarak her şeyin suçlusu olarak göstermesi, hataları veya yanlış anlaşılmaları her zaman diğerine atfetmesi şeklinde kendini gösterir. Haksız suçlama, ilişkide suçlanan tarafın kendini savunmasız, üzgün ve öfkeli hissetmesine yol açabilir, ayrıca güven duygusunu da zedeler. Suçlama oyunları genellikle daha derin yatan sorunların yüzeydeki tezahürleridir. Bu, bazen kontrol etme isteği, güvensizlik veya geçmişten gelen yaralar gibi altta yatan duygusal sorunlardan kaynaklanabilir. Bu tür davranışlar, ilişkideki sağlıklı ve açık iletişimi engeller ve çiftler arasında duygusal bir uçurum yaratır. Haksız yere suçlama ile başa çıkmanın yolları: duygularınızı ifade edin, suçlanmanın nasıl bir his uyandırdığını açık ve dürüst bir şekilde ifade edin. Karşılıklı anlayışın gelişmesi için duygularınızı paylaşmak önemlidir. Suçlamayı geri çevirin. Haksız suçlamaları kabul etmeyin. Kendi gerçekliğinizi ve durumun farklı bir perspektiften nasıl görülebileceğini net bir şekilde ifade edin. Altta yatan sorunları belirleyin. Sürekli suçlamanın altında yatan gerçek sorunları belirlemeye çalışın. Bu, genellikle derinlemesine bir iletişim ve bazen de profesyonel yardım gerektirir. Sorumluluğu paylaşın. Sorunların ve yanlış anlaşılmaların üstesinden gelmek için her iki tarafın da sorumluluk alması gerekir. Bu, ilişkide karşılıklı saygı ve anlayışı teşvik eder. Profesyonel yardım alın. Devam eden suçlama ve iletişim sorunları varsa, bir ilişki terapistinden yardım almak, ilişkinin daha sağlıklı bir temele oturmasına yardımcı olabilir. Haksız yere suçlama, ilişki dinamiklerini zehirleyebilir ve çözülmediği sürece çiftler arasında kalıcı hasara yol açabilir. Bu sorunla başa çıkmak, karşılıklı saygı, sabır ve empati gerektirir. İlişkinin sağlıklı ve dengeli bir şekilde ilerlemesi için her iki tarafın da duygusal ihtiyaçlarına ve sınırlarına saygı duyulması ve bu sorunların üstesinden gelinmesi için birlikte çalışması önemlidir. Gelecek planlarına sizi dahil etmeme. Gelecek planlarına sizi dahil etmeme, bir ilişkide karşılaşılabilecek önemli sorunlardan biridir. Bu durum, bir partnerin uzun vadeli hedeflerini, planlarını veya hayallerini diğer partnerle paylaşmaması ya da bu planlara diğerini dahil etmemesi şeklinde kendini gösterir. Böyle bir durum, ilişkideki ciddiyet ve bağlılık seviyesi hakkında şüpheler uyandırabilir ve bir partnerin kendini dışlanmış veya değersiz hissetmesine neden olabilir. Gelecek planlarına dahil edilmemek, İlişkinin geleceği konusunda belirsizlik yaratır ve ilişkideki güven duygusunu zedeler. Bu, aynı zamanda ilişkinin dengesini ve her iki tarafın da ilişkiye olan bağlılığını sorgulatır. İlişkide uzun vadeli bir gelecek görmeyen veya bu geleceği paylaşmayan bir partnerin varlığı, diğer taraf için ciddi bir endişe kaynağı olabilir. Bu tür bir sorunla başa çıkmak için alınabilecek adımlar: açık iletişim. Geleceğe dair beklentilerinizi, endişelerinizi ve hedeflerinizi açıkça paylaşın. Partnerinizle gelecek planları hakkında konuşmak, karşılıklı anlayışı ve bağlılığı artırabilir. Beklentileri netleştirin, ilişkinin nereye gittiğini ve her iki tarafında gelecekten ne beklediğini netleştirmek önemlidir. Bu, ilişkinin yönünü belirlemenize yardımcı olabilir. Ortak hedefler belirleyin. İlişkiniz için ortak hedefler belirlemek, ilişkinin uzun vadeli sağlığı için önemlidir. Bu hedefler, ilişkinin ilerleyişi üzerinde birlikte çalışmanıza olanak tanır. Bağımsızlık ve bireysellik.
Her ne kadar ortak bir gelecek planlamak önemliyse de bireysel hedeflerin ve bağımsızlığın da korunması gerekir. Bu dengeli yaklaşım ilişkide sağlıklı bir bütünlüğün korunmasına yardımcı olur. Profesyonel yardım alın. Eğer gelecek planlarına dair anlaşmazlıklar devam ederse bir ilişki terapistinden yardım almak, her iki tarafın da duygularını ve beklentilerini daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Gelecek planlarına dahil edilmemek, ilişkide derinlemesine bir bağlılık ve güven sorununu işaret edebilir. Bu sorunu ele almak, ilişkinin sağlıklı bir şekilde gelişimine izin verir ve her iki partnerin de ilişkideki yerini ve değerini daha iyi anlamasına olanak tanır. Karşılıklı anlayış ve açık iletişim, bu tür bir sorunun üstesinden gelmede hayati öneme sahiptir. Sürekli yalan söyleme. Sürekli yalan söyleme, ilişkilerde karşılaşılabilecek ciddi sorunlardan biridir ve güvenin temelini sarsar. Bu, bir partnerin diğerine karşı dürüst olmaması, gerçekleri çarpıtması veya önemli bilgileri saklaması şeklinde kendini gösterir. Güven, sağlıklı bir ilişkinin en önemli yapı taşlarından biridir ve sürekli yalan söyleme davranışı, bu temeli zayıflatır, ilişkideki samimiyeti ve bağlılığı tehlikeye atar. Yalan, çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. Korku, güvensizlik, aldatma isteği veya kendini koruma arzusu gibi. Ancak ilişkideki sürekli yalanlar partnerler arasındaki güven duygusunu erozyona uğratır ve zamanla duygusal bir uçurum oluşturur. Yalan söylemenin sıkça yaşandığı bir ilişkide suçlanan taraf kendini sürekli olarak sorgulanır ve güvenilmez hissedebilir. Bu da ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini engeller. Sürekli yalan söylemeyle başa çıkmanın yolları. Açık iletişim. Yalan söylemenin ilişki üzerindeki etkilerini ve neden bu davranışın kabul edilemez olduğunu açıkça ifade edin. Dürüstlüğün ilişkinin temel değerlerinden biri olduğunu vurgulayın. Sorunun köküne inmek. Yalan söylemenin altında yatan sebepleri anlamaya çalışın. Bu, genellikle daha derinlemesine bir iletişim ve bazen profesyonel yardım gerektirir. Güveni yeniden inşa etmek. Güveni yeniden inşa etmek, sabır ve karşılıklı çaba gerektirir. Yalan söyleyen tarafın dürüstlüğünü ispatlamak için adımlar atması ve bu konuda tutarlı olması önemlidir. Karşılıklı anlayış geliştirmek, yalan söyleme eğiliminin nedenlerini anlamak ve bu davranışı değiştirmek için karşılıklı çaba sarf etmek, ilişkideki güven duygusunun yeniden kazanılmasına yardımcı olabilir. Profesyonel yardım alın. Sürekli yalan söyleme sorunu devam ederse ve bu durum ilişkiyi ciddi şekilde zedeliyorsa, çift terapisi gibi profesyonel yardım ilişkinin sağlıklı bir temele oturmasına yardımcı olabilir. Sürekli yalan söyleme, ilişkinin temelini oluşturan güveni zedeler ve üzerinde çalışılması gereken ciddi bir sorundur. İlişkinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde ilerlemesi için her iki tarafın da dürüstlüğe ve açık iletişime önem vermesi, bu tür sorunların üstesinden gelmede kritik bir adımdır. Aile veya arkadaşlarınızla ilgilenmeme. Aile veya arkadaşlarınızla ilgilenmeme, bir ilişkide karşılaşılabilecek sorunlardan biridir ve partnerlerden birinin diğerinin sosyal çevresine karşı ilgisizliğini veya bu çevreyi tamamen reddetmesini ifade eder. Bu durum, ilişkinin sadece iki kişi arasında olmasına rağmen, bireyin sosyal ilişkilerinin ve ağının önemli bir parçası olan aile ve arkadaşlarla olan bağlarını zayıflatabilir. Bir partnerin diğerinin sosyal çevresine ilgi göstermemesi veya onları dışlamaya çalışması, ilişkide izolasyon hissine yol açabilir ve bireyin diğer önemli ilişkilerini sınırlayabilir. Bu tür bir davranış, ilişkideki bireyin özgürlüğünü ve bağımsızlığını kısıtlar. Aynı zamanda aile ve arkadaşlarla olan ilişkilerin zenginleştirici etkisinden mahrum bırakır. Partnerlerden birinin sosyal çevreye karşı bu ilgisizliği veya düşmanlığı, ilişkideki güven ve destek duygularını da olumsuz etkileyebilir. Aile veya arkadaşlarınızla ilgilenmeme sorunuyla başa çıkmanın yolları.
Duygularınızı paylaşın. Bu durumun sizde nasıl bir his uyandırdığını ve sosyal ilişkilerinizin hayatınızdaki önemini partnerinizle paylaşın. Aile ve arkadaşlarınızla vakit geçirmenin sizin için neden önemli olduğunu açıklayın. Kapsayıcı aktiviteler düzenleyin. Partnerinizi sosyal aktivitelerinize dahil etmek ve ona aile ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizin pozitif yönlerini göstermek, bu konudaki anlayışı artırabilir. Sınırlar belirleyin. Bireysel özgürlük ve sosyal ilişkilerin korunması, sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarındandır. Partnerinizin bu ilişkileri sınırlandırma çabalarına karşı net sınırlar koyun. Empati geliştirin. Partnerinizin aile ve arkadaşlarınızla ilgilenmeme sebeplerini anlamaya çalışın. Bu, bazen güvensizlik veya kıskançlık gibi altta yatan duygusal sorunlardan kaynaklanabilir. Profesyonel yardım alın. Sorun devam ederse ve ilişkinin diğer yönlerini de olumsuz etkiliyorsa, çift terapisi gibi profesyonel yardım bu sorunun üstesinden gelmek için yararlı olabilir. Aile ve arkadaşlarınızla ilgilenmeme sorunu, ilişkideki bireyin sosyal bağlarını ve destek sistemlerini zayıflatabilir. Bu sorunla başa çıkmak, karşılıklı anlayış ve saygı geliştirilmesini gerektirir. İlişkinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde ilerlemesi için her iki tarafın da birbirinin sosyal çevresine ve ilişkilerine değer vermesi önemlidir.